Ertesi gün, 18 Şubat. Tüm gün, Rebşile End'den Falls River'a uzanan kıyı boyunca uzanan o engin ormanlık bölgenin kâşifine ayrılmıştı. Kolonistler bu ormanı baştan aşağı arayabildiler, çünkü Serpentine Yarımadası'nın iki kıyısı arasında sıkışan bu bölge, ancak 3 ile 4 mil genişliğindeydi. Ağaçlar, hem yükseklikleriyle hem de koyu yapraklarıyla, toprağın bitkisel gücüne sessiz bir tanıklık sunuyordu. Adanın başka hiçbir yerinde böyle bir şeye rastlamamışlardı. Sanki Amerika ya da Afrika'nın el değmemiş ormanlarından bir köşe, bu ılıman bölgeye taşınmış gibiydi. Bu durum onları şu sonuca götürdü, bu toprak, mükemmel bitki örtüsünü besleyecek bir ısı kaynağı barındırıyordu. Üst tabaka nemli, ama iç kısım, volkanik ateşlerle ısıtılmış. Ve bu ateşler, ılıman bir iklim yaratıyordu. En sık rastlanan ağaçlar ise kınariler ve devasa boyutlardaki okaliptüslerdi. Ancak kolonistlerin amacı, yalnızca bu görkemli bitki örtüsünü hayranlıkla seyretmek değildi. Lincoln Adası, bu açıdan Kanarya Adaları arasında birinci sıraya bile layık görülebilirdi. Nitekim bu adalar grubuna başlangıçta, Happy Isles, yani Mutlu Adalar, adı verilmişti. Ama şimdi, ne yazık ki, adalar artık yalnızca onlara ait değildi. Başkaları da gelmiş ve o kıyıları kirletmişti. Kötü niyetli bu adamlar, sonuna kadar yok edilmeliydi. Batı kıyısında herhangi bir iz bulunamadı. Dikkatli bir şekilde arandı, ama sonuç hep aynıydı. Ne bir ayak izi, ne kırık bir dal, ne de terk edilmiş bir kamp. Bu beni hiç şaşırtmıyor, dedi J.Y. Russ Harding, yoldaşlarına dönerek. Mahkumlar ilk kez adaya Flotsam Point çevresinde çıktılar ve Tadorn bataklığını geçer geçmez uzak batı ormanlarına daldılar. Sonra neredeyse Granite House'dan ayrılırken izlediğimiz rotayı takip ettiler. Bu, ağaçlarda bulduğumuz izleri açıklıyor. Ama kıyıya vardıklarında, mahkumlar orada uygun bir sığınak olmadığını hemen fark etmiş olmalılar. Ve o zaman tekrar kuzeye yöneldiklerinde, ahıra ulaştılar. Belki de geri döndükleri yer orasıdır, dedi Pencroft. Sanmıyorum, diye yanıtladı mühendis. Çünkü doğal olarak araştırmalarımız o yönde olacaktır. Koral onlar için yalnızca bir depo, kesin bir kamp değil. Ben Cyrus'un görüşündeyim, dedi muhabir. Ve bence mahkumların asıl sığınağı Mount Franklin'in çıkıntıları. O zaman kaptan, doğrudan ahıra gidelim, diye bağırdı Pencroft. Bir an önce bitirelim şunları, şimdiye kadar sadece zaman kaybettik. Hayır dostum, diye yanıtladı mühendis sakin bir sesle. Uzak batı ormanlarında herhangi bir yerleşim yeri olup olmadığını öğrenmemiz gerektiğini unutuyorsun. Keşfimizin çifte bir amacı var Pencroft. Bir yanda suçu cezalandırmamız gerekiyor, öte yanda ise yerine getirmemiz gereken bir minnet borcu var. Çok güzel söyledin kaptan, diye yanıtladı denizci. Ama yine de bence o beyefendiyi istemeden bulamayacağız. Ve gerçekten de Pencroft, herkesin içindeki düşünceyi yüksek sesle söylemişti. Yabancının geri çekilmesi, büyük ihtimalle en az kendisi kadar gizemli kalacaktı. O akşam araba, Falls River'ın ağzında durdu. Kamp her zamanki gibi düzenlendi ve geleneksel önlemler alındı. Gece, Herbert, hastalığından sonra yeniden eski sağlıklı ve enerjik haline kavuşmuş, bu açık havadan, deniz esintilerinden ve ormanların canlandırıcı havasından büyük fayda görüyordu. Artık arabada yer almak zorunda kalmıyor, grubun en önünde yürüyordu. Ertesi gün, 19 Şubat. Kolonistler kıyıdan ayrılarak Falls River'ın sol kıyısından yukarı çıktılar, ağzın ötesinde, her biçimde bazaltlar çok resimli bir görünüm sergiliyordu. Yol zaten kısmen temizlenmişti. Batıya doğru yapılan eski gezilerde bu yol, kısmen açılmıştı zaten. Yerleşimciler artık Mount Franklin'e yaklaşık 6 mil uzaktaydılar. Mühendisin planı şuydu, nehir yatağının oluşumunu dikkatlice incelemek ve ahıra temkinli bir şekilde yaklaşmak. Eğer ahır işgal edilmişse zorla ele geçirmek, değilse, orada mevzi kurmak ve Mount Franklin'in keşfini buradan yönetmek. Bu plan kolonistler tarafından oy birliğiyle onaylandı. Adanın tamamına yeniden hakim olmak için sabırsızlanıyorlardı. Sonra, Mount Franklin'in en büyük çıkıntılarını birbirinden ayıran dar vadi boyunca ilerlediler. Ağaçlar nehir kıyısında sık, dağın üst yamaçlarında ise seyrekleşiyordu. Zemin engebeliydi ve pusulara son derece elverişliydi. Bu yüzden aşırı önlem almadan ilerlemeye cesaret edemediler. Top ve cap kanatlarda çatışarak sağa sola süzüldü, kalın çalılıkların arasından geçti. Ama hiçbir şey yoktu.
Yayın yakın zamanda sık sık ziyaret edildiğine dair en küçük bir işaret bile, mahkumların varlığını ya da yakınlığını duyuran hiçbir şey. Akşam 5'e doğru araba, Palisade'den yaklaşık 600 feet uzaklıkta durdu. Yarım dairesel bir ağaç ekranı, ahırı hala gizliyordu. Ahırın işgal edilip edilmediğini anlamak için keşif şarttı. Gündüz vakti, üstelik mahkumlar varken açıkça oraya gitmek, bu, kendilerini açığa çıkarmak demekti. Zavallı Herbert'ın de acı tecrübeyi öğrendiği gibi, serserilerin ateşli silahlarına karşı bu son derece tehlikeliydi. O zaman gece olana kadar beklemek daha akıllıca olurdu. Ancak Gideon Spilett, gecikmeden keşif yapmak istedi. Sabrı tamamen tükenen Pencroft da ona eşlik etmeye gönüllü oldu. "Hayır dostlarım," dedi mühendis kararlı bir sesle. "Geceye kadar bekleyin. Gündüz ışığında kendinizi ortaya çıkarmanıza izin vermeyeceğim." "Ama kaptan," diye karşılık verdi denizci, itaat etmeye pek niyetli görünmeden. "Senden rica ediyorum Pencroft," dedi mühendis. "Pekala," diye yanıtladı denizci ve öfkesini başka bir şekilde dışa vurdu, mahkumlara denizcilik kelime dağarcığının en kötü isimlerini yakıştırdı. Bu nedenle kolonistler arabanın yanında kalarak, ormanın komşu kısımlarını dikkatle gözlemledi. Böylece 3 saat geçti. Rüzgar azalmış, mutlak bir sessizlik büyük ağaçların altına çökmüştü. En küçük dalın kırılması, kuru yapraklar üzerinde bir ayak sesi, çimenler arasında kayan bir beden, bunların hepsi rahatlıkla duyulurdu. Ama hiçbir şey yoktu. Her şey sessizdi. Top bile çimenler üzerine uzanmış, patilerinin arasına başını gömmüş, huzursuzluk belirtisi vermiyordu. Saat 8'e geldiğinde gün, keşif için yeterince geç görünüyordu artık. Gideon Spilett hazır olduğunu ilan etti ve Pencroft eşliğinde yola çıktı. J.Y. Russ Harding onay verdi. Top ve Jup ise mühendis, Herbert ve Neb'in yanında bırakıldı, yanlış bir anda havlama ya da çığlık atmaları için. "Dikkatsiz olmayın," dedi Harding muhabirine ve Pencroft'a. "Ahırı ele geçirmeniz gerekmiyor. Sadece işgal edilip edilmediğini öğrenin." "Peki," diye yanıtladı Pencroft. Ve ikisi ayrıldı. Ağaçların altında, kalın yaprakların örtüsü sayesinde 30 ile 40 feet ötesindeki her nesne görünmez hale geliyordu. Muhabir ve Pencroft, her şüpheli seste durup büyük bir temkinle ilerledi. Birbirlerinden biraz uzaklaştılar, olası bir atışta daha küçük bir hedef sunmak için. Ve gerçekten, her an bir silah sesi duymayı bekliyorlardı. Arabadan ayrıldıktan 5 dakika sonra Gideon Spilett ve Pencroft, ormanın kenarına vardı. Karşılarında açıklık ve açıklığın ötesinde, pembe palisade. Durdular. Sahaya düşen birkaç kiriş hala ağaçlardan sarkan ışık huzmelerini kesiyor gibiydi. 30 feet uzakta ahırın kapısı duruyordu. Görünüşe göre kapalı. O 30 feet mesafe, palisadeye giden bu 30 feet, aslında tehlikeli bir bölge oluşturuyordu. Palisadin arkasından atılacak bir ya da birkaç mermi, bu bölgeye giren herkesi yere serebilirdi. Gideon Spilett ve Pencroft geri adım atacak adamlar değildi. Ama bir an bile düşünmeden ilerlemek, belki de onları ilk kurban yapacaktı. Ve eğer öldürülürlerse, Harding'in, Neb'in ve Herbert'ın hali ne olurdu? Ama tam Pencroft, mahkumların sığınağına bu kadar yakın olmanın heyecanıyla öne atılmak üzereydi, muhabir onu demir gibi bir kavrayışla tuttu. "Birkaç dakika içinde hava iyice kararacak," diye fısıldadı Spilett denizcinin kulağına. "O zaman harekete geçme zamanı gelecek." Pencroft, silahının dipçiğini sarsarak tuttu ve bekledi, içinden yemin ederek. Kısa süre sonra son alacakaranlıkta kayboldu. Karanlık, yoğun ormanın içinden doğan bu alan gibiydi ve açıklığı kapladı. Mount Franklin, batı ufkunun önünde devasa bir perde gibi yükseliyordu ve gece, alçak enlemlerde olduğu gibi, hızla yayıldı çevreye. Şimdi tam zamandı. Muhabir ve Pencroft, ormanın kenarına yerleştikten bu yana palisadeyi tek bir an bile gözden kaçırmamışlardı. Ahır tamamen terk edilmiş görünüyordu. Tepe, çevresindeki karanlıktan biraz daha koyu bir çizgi oluşturuyordu ve o çizgiyi bozan hiçbir şey yoktu. Yine de, mahkumlar oradaysa mutlaka sürprizlere karşı bir nöbet tutuyordu. Spilett, arkadaşının elini tuttu. İkisi birden, silahları ateşe hazır, ahıra doğru sessizce ilerledi. Karanlığa tek bir ışık huzmesi bile sızmadan kapıya ulaştılar. Pencroft kapıyı itmeye çalıştı. Muhtemelen kapalıydı diye düşünmüştü ikisi de. Ama denizci, dış parmaklıkların kilitlenmediğini fark etti.
Bu da şu anlama geliyordu, mahkumlar koralın içindeydi ve kapıyı içeriden kilitlemişlerdi. Gideon Spilett ve Pencroft dinledi. Sessizlik. Duvarın içinden tek bir ses bile gelmiyordu. Musmonlar ve keçiler ahırlarında uyuyor olmalıydı. Gecenin huzurunu asla bozmazlardı. Muhabir ve denizci hiçbir şey duymadan, kendilerine sordular, palisadeyi tırmanıp koralın içine girmeli miydiler? Ama bu, J.Y. Rus Harding'in talimatlarına aykırı olurdu. Girişim başarılı olabilirdi, evet, ama aynı zamanda başarısız da olabilirdi. Eğer mahkumlar hiçbir şeyden şüphelenmiyorsa, onları şaşırtmak için hala bir şans varsa, bu şansı palisadeyi aşmaya çalışarak ziyan etmek doğru olmazdı. Bu, muhabirin görüşü değildi zaten. Beklemenin daha iyi olduğunu düşündü. Tüm kolonistler bir arada, hazır olarak, sonra içeri girilirdi. Bir şey kesin görünüyordu, palisadeye görünmeden ve görünmeyerek ulaşmak mümkündü. Bu noktada karar verildi ve yapılacak tek şey, arabaya dönüp orada danışmaktı. Pencroft de büyük ihtimalle bu karara katılıyordu. Çünkü muhabir ormana geri dönerken itiraz etmedi. Birkaç dakika içinde mühendis durumdan haberdar edildi. Pekala, dedi biraz düşündükten sonra. Şimdi inanmak için bir sebebim var ki mahkumlar ahırda değil. Yakında öğreneceğiz, dedi Pencroft. Palisadeyi tırmanınca. Ahıra doğru dostlarım, dedi J.Y. Rus Harding. Arabayı ormanda bırakalım mı, diye sordu N.E.B. Hayır, diye yanıtladı mühendis. Bu bizim cephane ve erzak arabamız. Gerekirse bir siper olarak da hizmet edecek. O zaman ileri, dedi Gideon Spilett. Araba ormanın içinden sessizce çıkarak palisadeye doğru yuvarlanmaya başladı. Karanlık iyice derinleşmişti, sessizlik ise Pencroft ile muhabirin ileride geçtiği kadar tam ve mutlaktı. Kalın çimenler ayak seslerini tamamen yutuyordu. Kolonistler silahlarını hazırda tuttular. Jup, Pencroft'un emriyle geride kaldı. N.E.B., topu tasmayla tuttu, öne atlamasını engelledi. Açıklık kısa süre sonra göründü. Terk edilmişti. Tereddüt etmeden, küçük grup palisadeye doğru ilerledi. Tehlikeli bölge kısa sürede geçildi. N.E.B. onagerlerle birlikte geride kaldı. Mühendis, muhabir, Herbert ve Pencroft kapıya yaklaştı. Barikatlı mıydı, içeriden kilitli miydi? Açıktı. Şimdi ne dersin, diye sordu mühendis, denizciye ve Spillet'e dönerek. İkisi de şaşkın bakıştı. Yemin ederim, dedi Pencroft, bu kapı az önce kapalıydı. Şimdi kolonistler tereddütte kaldı. Mahkumlar koralda mıydı, Pencroft ve muhabir keşif yaparken? Buna şüphe yoktu. Çünkü kapı ancak onlar tarafından açılabilirdi. Peki hala orada mıydılar, yoksa içlerinden biri yeni mi çıkmıştı? Tüm bu sorular aynı anda zihinlerinde belirdi. Ama cevaplamak nasıl mümkün olacaktı? O anda kafesin içine birkaç adım ilerlemiş olan Herbert, aceleyle geri çekildi ve Harding'in elini tuttu. Ne oldu, diye sordu mühendis. Bir ışık. Evde mi? Evet. Beşi de ilerledi. Ve gerçekten, önlerindeki pencereden zayıf bir ışığın titrediğini gördüler. J.Y. Rus Harding hızla kararını verdi. Evet, işte tek şansımız bu, dedi yoldaşlarına. Mahkumlar bu evin içinde toplanmış, hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Bizim elimizdeler. İleri. Kolonistler silahlarını hazırda tutarak çevreyi geçti. Araba dışarıda bırakıldı, Jup ve top akıllıca bağlandı. Bir yanda J.Y. Rus Harding, Pencroft ve Gideon Spilett, diğer yanda Herbert ve N.E.B. Palisadeden geçerek, karanlık ve sessiz koralı incelediler. Birkaç dakika içinde evin kapalı kapısına yaklaştılar. Harding, arkadaşlarına kıpırdamamaları için işaret etti ve yavaşça pencereye yaklaştı. İçeriden gelen zayıf ışık yüzünü aydınlatıyordu. İçeri baktı. Masanın üzerinde bir fener yanıyordu. Masanın yanında, eskiden Ayrton'un kullandığı yatak duruyordu. Ve o yatakta, bir adamın cesedi yatıyordu. Bir anda J.Y. Rus Harding geri çekildi. Boğuk bir sesle, "Ayrton," diye bağırdı. Kapı itilerek değil, neredeyse kırılarak açıldı. Kolonistler odaya koştu. Ayrton uyuyor gibiydi. Yüz ifadesi, uzun ve acımasız bir acının izlerini taşıyordu. Bileklerinde ve ayak bileklerinde büyük morluklar vardı. Harding onun üzerine eğildi. "Ayrton," diye bağırdı mühendis, bu kadar beklenmedik koşullarda yeniden bulduğu adamın kolunu tutarak. Bu haykırışla Ayrton gözlerini açtı. Harding'e baktı, sonra diğerlerine. "Sen," diye bağırdı, "sen." "Ayrton, Ayrton," diye tekrarladı Harding. "Neredeyim?" "Evde, ahırda." "Yalnız mı?"
Evet, ama geri gelecekler, diye bağırdı Ayrton. Kendinizi savunun, kendinizi savunun, ve yorgun bir şekilde geri düştü. Spilot, diye haykırdı mühendis, her an saldırıya uğrayabiliriz. Arabayı ahıra getirin, sonra kapıyı barikat yapın, herkes buraya gelin. Pencroft, NEB ve muhabir emirleri yerine getirmek için acele etti. Kaybedilecek tek bir an bile yoktu. Belki şu an bile araba mahkumların elindeydi. Bir anda muhabir ve iki arkadaşı ahırı geçip palisade kapısına ulaştılar. Top, içlerinde gırtlaktan gelen bir hırlama sesiyle karşıladı onları. Mühendis, Ayrton'u bir an bırakıp ateşe hazır çıktı. Herbert yanındaydı. İkisi de ahırın tepesini inceledi. Mahkumlar orada pusuya yatmışsa, yerleşimciler birer birer geldikçe vurabilirlerdi. O anda ay, doğuda karanlık orman perdesinin üzerinden yükseldi. Beyaz bir ışık tabakası iç tarafa yayıldı. Ağaç kümeleriyle birlikte küçük bir dere, geniş çimenli halıyı aniden aydınlattı. Ev ve palisadenin bir kısmı, ay ışığında beyaz bir parlaklıkla göze çarpıyordu. Karşı taraftaki kafes hala karanlıkta kalmıştı. Kısa süre sonra siyah bir kütle belirdi. Arabaydı bu, ışık çemberinin içine girdi ve J.Y. Russ Harding, arkadaşlarının kapıyı kapattığını ve iç parmaklıkları bağladığını duyabildi. Ama o anda top, serbest kalarak öfkeyle havlamaya ve ahırın arkasına, evin sağına doğru koşmaya başladı. "Ateşe hazır olun dostlarım," diye bağırdı Harding. Kolonistler silahlarını kaldırıp bekledi. Top hala havlıyordu. Cap köpeğe doğru koşarak tiz çığlıklar attı. Kolonistler onu takip etti ve küçük derenin kıyısına ulaştı. Büyük ağaçların gölgesinde durdular. Ve orada, parlak ay ışığında, ne gördüler? 5 ceset. Kıyıda uzanmış, 5 ceset. Bunlar, 4 ay önce Lincoln Adası'na çıkan mahkumların cesetleriydi. Nasıl olmuştu bu? Mahkumları kim öldürmüştü? Ayrton muydu? Hayır, birazdan döneceğinden korkmadan önce değildi bu. Ama Ayrton artık derin bir sersemliğe gömülmüştü ve onu uyandırmak mümkün değildi. O birkaç kelimeyi söyledikten sonra tekrar baygın düşmüş, yatağa hareketsiz yığılmıştı. Kolonistler, binlerce karmaşık düşüncenin avı olarak, şiddetli bir heyecanın etkisi altında tüm geceyi bekledi. Ne Ayrton'un evinden çıktılar, ne de mahkumların cesetlerinin yattığı yere geri döndüler. Ayrton'un bu duruma ışık tutamayacağı kuvvetle muhtemeldi. Cesetlerin bulunduğu koşullar hakkında bilgi verecek konumda değildi. Kendisi kabin içindeydi ve hiçbir şey bilmiyordu. Ama ne olursa olsun, bu korkunç infazdan önce yaşananların hesabını vermek için bir yerde bulunuyordu. Ertesi gün Ayrton uyuşukluktan uyandı. Yoldaşları onu yeniden görünce, 104 günlük ayrılıktan sonra sağ ve sağlam buldukları için duydukları sevinci açıkça ortaya koydular. Ayrton birkaç kelimeyle olanları anlattı, ya da en azından bildiklerini. Kasım'ın 10. günü, ahıra varışının ertesi günüydü. Gece düşerken mahkumlar tarafından yakalandı. Onlar palisadeyi tırmanmıştı. Onu bağladılar, ağzını kapattılar, sonra onu karanlık bir mağaraya götürdüler. Mount Franklin'in eteğindeki mağaraya, mahkumların sığınağına, ölümüne karar verilmişti. Ertesi gün onu öldürmek için yaklaştılar, tam o sırada içlerinden biri onu tanıyıp ismiyle çağırdı. Avustralya'dan bir çocukluk arkadaşıydı bu. Zavallılar Ayrton'u öldürmekten tek bir an bile tereddüt etmezdi. Ama Joyce'u bağışladılar. O andan itibaren Ayrton, eski suç ortağının baskılarıyla karşılaştı. Tekrar kendilerine katılmasını istiyorlardı. Ona güveniyorlardı, Granite House'u ele geçirmeye yardım etmesi için. Şimdiye kadar erişilemeyen bu yerleşim yerine girip adanın efendileri olduktan sonra, kolonistleri öldürmek istiyorlardı. Ayrton kararlı kaldı. Bir zamanlar suçlu olan, şimdi pişman ve affedilen bu adam, arkadaşlarına ihanet etmektense ölmeyi tercih ederdi. Ayrton, bağlı, ağzı kapalı ve yakından gözetlenen Ayrton, bu mağarada 4 ay yaşadı. Bu süre içinde mahkumlar, adaya varışlarından kısa süre sonra ahırı keşfetmişti ve Ayrton'un depolarından geçiniyorlardı. Ama Koral'da yaşamıyorlardı. Kasım'ın 11. günü, iki kötü adam, kolonistlerin varışını fark ederek Herbert'e ateş açtı. Biri geri döndüğünde övünerek adanın sakinlerinden birini öldürdüğünü ilan etti. Ama yalnız döndü. Yoldaşı, bilinen şekilde, J.Y. Russ Harding'in hançeriyle yere düşmüştü. Ayrton'un o an hissettikleri hayal bile edilemezdi. Herbert'ın öldüğü haberini duyduğunda, yerleşimciler artık yalnızca 4'tü. Mahkumların merhametine terk edilmişlerdi.
Bu olaydan sonra ve Herbert'ın hastalığı nedeniyle ahırda tutulan kolonistler orada kaldı. Korsanlar mağaralarından pek ayrılmadılar. Hatta Prospect Heights platosunu yağmaladıktan sonra bile, geri çekilmenin daha akıllıca olduğunu düşündüler. Ayrton'a uygulanan kötü muamele şimdi 2 katına çıkarılmıştı. Elleri ve ayakları hala kanlı iplerin izlerini taşıyordu. Her an idam edileceğini bekledi ve kaçma ihtimali hiç doğmadı. İşler Şubat ayının 3. haftasına kadar böyle devam etti. Mahkumlar, uygun bir fırsat arıyordu. Nadiren geri çekilmelerini bırakıyorlardı, birkaç av gezisi dışında, adanın iç bölgelerine ya da güney kıyısına. Ayrton, arkadaşlarından haber alamadı ve tüm umudunu yitirdi. Onları bir daha göremeyeceğine inanıyordu. Sonunda talihsiz adam, kötü muameleden bitap düşmüş, görme ve işitme bozukluklarının eşiğine gelmiş, derin bir çöküntüye sürüklendi. Son 2 günde ise olup bitenler hakkında hiçbir şeyin farkında değildi. Ama Kaptan Harding, diye ekledi, o mağarada hapsedilmişken, kendimi nasıl ahırda buluyorum? Mahkumlar nasıl oluyor da orada, kafeste ve ölü, diye yanıtladı mühendis. Ölü, diye bağırdı Ayrton, zayıflıkla yarı kalkarken. Arkadaşları onu destekledi. Kalkmak istiyordu ve onların yardımıyla ayağa kalktı. Sonra hepsi birlikte küçük yayla doğru ilerlediler. Artık gündüzdü. Orada, kıyıda, düştükleri konumda, 5 mahkumun cesedi yatıyordu. Ölüm, en ani biçimde gelmişti. Ayrton şaşkındı. Harding ve arkadaşları tek bir kelime söylemeden baktılar. Mühendisin işaretiyle N.E.B. ve Pencroft soğuktan sertleşmiş bedenleri inceledi. Gözle görülür hiçbir yara izi yoktu. Ama dikkatli bir incelemenin ardından Pencroft, birinin alnında, diğerinin göğsünde, birinin sırtında, bir diğerinin omzunda, küçük kırmızı bir leke, neredeyse görünmez bir morluk fark etti. Sebebini tahmin etmek imkansızdı. Orada vurulmuşlar, dedi J.Y. Russ Harding. Ama hangi silahla, diye bağırdı muhabir. Yıldırım benzeri etkileri olan ve bizde bulunmayan, bir silahla. Peki darbeyi kim vurdu, diye sordu Pencroft. Adanın intikamcı gücü, diye yanıtladı Harding. Sizi buraya getiren, Ayrton'u kurtaran ve bizim kendimiz için yapamadığımız şeyleri yapan güç. Kim olduğunu bizden gizleyen ama hepimiz için başarıyla hareket eden o güç. O zaman onu aramaya başlayalım, diye bağırdı Pencroft. Evet, onu arayacağız, diye yanıtladı Harding. Ama bu tür mucizeler yapan bu güçlü varlığı keşfedemeyiz, ta ki kendisi bizi yanına çağırmak isteyene kadar. Bu görünmez koruma, kendi eylemlerini etkisiz kılıyor ve üstelik onlara sürekli bir borç yüklüyordu. Bu durum, kibri biraz yaralanan mühendisi hem şaşırtıyor hem de rahatsız ediyordu. Böylesine cömert bir varlık, tüm minnettarlık göstergelerinden kaçınarak sanki onları küçümsüyordu. Bu, J.Y. Russ Harding'in gözünde, iyiliğin değerini bir ölçüde zedeliyordu. Arayalım, diye devam etti kararlı bir sesle. Ve Allah bir gün bu kibirli koruyucunun önünde bizimle gerçekten yüzleşmesini nasip etsin. Nankörlük ettiğimizi sanmasın. Hayatımız pahasına da olsa, ona biraz hizmet karşılığı vermek isteriz. O günden itibaren Lincoln Adası sakinlerinin tüm düşünceleri bu aramayla doldu. Her şey onları bu gizemi çözmeye teşvik ediyordu. Gerçek anlamda açıklanamaz olan bu gizemli, insanüstü görünen gücün adını öğrenmek istiyorlardı. Birkaç dakika sonra yerleşimciler eve döndü ve Ayrton'un ahlaki ve fiziksel enerjisini hızla geri kazanmasını sağladılar. N.E.B. ve Pencroft mahkumların cesetlerini koraldan biraz uzaktaki ormana taşıdı ve toprağa gömdüler. Ayrton daha sonra kendi inzivasından bu yana yaşanan olaylarla tanıştırıldı. Herbert'ın maceralarını ve kolonistlerin geçtiği türlü sınavları öğrendi. Yerleşimciler ise Ayrton'u bir daha görmeyeceği kanısına varmışlardı. Mahkumların onu acımasızca öldürdüğüne inanıyorlardı. Ve şimdi, dedi J.Y. Russ Harding, sözlerini tamamlarken, bize kalan son bir görev var, görevimizin yarısı tamamlandı, mahkumlardan artık korkmamıza gerek yok. Biz yeniden adanın efendileriyiz. Öyleyse, diye yanıtladı Gideon Spilett. Hadi Mount Franklin'in tüm labirentlerini arayalım. Bir boşluk, bir delik bile keşfedilmemiş bırakmayalım. Ah, eğer bir muhabir böyle bir gizemi çözmenin eşiğine gelirse, şimdi sizinle konuşan bu muhabir. Ve Granite House'a dönmeyeceğiz, dedi Herbert, ta ki iyilikseverimizi bulana kadar. Evet, dedi mühendis, insanın yapabileceği her şeyi yapacağız. Ama tekrar ediyorum, kendisi izin verene kadar onu bulamayacağız.
"Ahırda mı kalacağız?" diye sordu Pencroft. "Burada kalacağız," diye yanıtladı Harding. "Erzak bol ve keşfetmemiz gereken dairenin tam ortasındayız. Gerekirse araba bizi hızla Granite House'a götürür." "İyi," diye yanıtladı denizci. "Sadece söylemem gereken bir şey var." "Ne o?" "İşte güzel sezon başlıyor ve bir yolculuk var yapılması gereken." "Bir yolculuk mu?" dedi Gideon Spilett. "Evet, Tabor Adası'na," diye yanıtladı Pencroft. "Adanın konumunu gösteren bir mesajı oraya bırakmamız gerekiyor. İskoç yatı belki arar Ayrton'u. Kim bilir, belki çok geç olmadık daha." "Ama Pencroft," diye sordu Ayrton, "bu yolculuğu nasıl yapmayı düşünüyorsun?" "Bonadventure'da." "Bonadventure," diye bağırdı Ayrton. "Artık yok. Benim Bonadventure'ım artık yok," diye bağırdı Pencroft, yerinden fırlayarak. "Hayır," diye yanıtladı Ayrton. "Mahkumlar onu küçük limanında buldu. Sadece 8 gün önce denize açıldılar ve, dedi Pencroft, kalbi hızlı atıyordu. Ve Bob Harvey onu doğru yönlendiremedi. Kayaların üzerinde koştu, gemi paramparça oldu. "Ah, kötü adamlar, katiller, alçaklar," diye bağırdı Pencroft. "Pencroft," dedi Herbert, denizcinin elini tutarak, "bir tane daha inşa edeceğiz. Daha büyük bir tane. Brig'in tüm demir işçiliği bizde var, tüm donanım. Ama biliyor musun," diye karşılık verdi Pencroft, 30 ila 40 tonluk bir gemi inşa etmek en az 5 ya da 6 ay alır. "Zamanımız var," dedi muhabir. "Tabor Adası'na gidişi bu yıl için ertelemeliyiz." "Ah, benim Bonadventure'ım," diye bağırdı Pencroft, neredeyse kalbi kırılıyordu. Zavallı Bonadventure. Bonadventure'ın kaybı kolonistleri derinden üzdü ve bu kaybın en kısa sürede telafi edilmesi gerektiğine oy birliğiyle karar verildi. Bu mesele çözüme kavuştuktan sonra, adanın en gizli bölgelerine yönelik araştırmalar için kolları sıvadılar. Keşif çalışmaları, 19 Şubat'ta gün ağarırken başladı ve bir hafta boyunca sürdü. Dağın eteği, mahmuzları ve sayısız kollar, vadiler ve yüksekliklerin oluşturduğu bir labirentti burası. Bu dar vadilerin derinliklerinde, belki de Mount Franklin'in iç kesimlere açılan yollarında araştırmalarını sürdürmek gerekiyordu. Adanın hiçbir bölümü, saklanmak isteyen biri için bu kadar uygun olamazdı. Ama vadilerin düzensiz yapısı, J.Y. Rus Harding'i keşifleri tamamen sistematik biçimde yürütmeye zorladı. Kolonistler önce güneyden başladılar. Falls River'ın sularını alan ve volkanın güney yamaçlarına açılan vadiye gittiler. Ayrton, mahkumların sığındığı mağarayı gösterdi. Ahıra götürülene kadar hapsedildiği mağarayı. Her şey Ayrton'un bıraktığı gibiydi. Önemli miktarda mühimmat ve erzak, mahkumlar tarafından buraya taşınıp yığılmıştı. Bir rezerv oluşturmuşlardı. Mağaranın çevresindeki vadi, köknar ve başka ağaçlarla gölgelenmiş halde iyice incelendi. Güneybatı koluna tırmandıklarında kolonistler, kıyıda sıralanan görkemli bazalt sütunlara ulaştılar. Burada ağaçlar seyrekleşmişti. Taşlar çimenlerin yerini almıştı. Keçiler ve musmonlar kayalar arasında dolaşıyordu. Adanın çorak kısmı buradan başlıyordu. Mount Franklin'in eteğinden ayrılan vadilerin yalnızca üçü ormanlık ve otlaklıkla doluydu, batıdaki Falls River Vadisi, doğudaki Red Creek Vadisi ve ahırın bulunduğu bölge. Bu iki dere, aşağıda birkaç kolun birleşimiyle nehirlere dönüşüyordu. Dağın güney kısmının verimliliğinin sırrı buydu. Bu üç iyi sulanmış vadinin herhangi birinde, ömür boyu inzivaya çekilmek isteyen biri için gereken her şey bulunabilirdi. Ama yerleşimciler onları çoktan keşfetmişti ve hiçbirinde insan varlığının izine rastlamamışlardı. O zaman, belki o çorak vadilerin derinliklerinde mi aranmalıydı? Kaya yığınları arasında, engebeli kuzey vadilerinde, lav derelerinin ortasında mı? Mount Franklin'in kuzey kısmında yalnızca iki vadi vardı. Geniş, çok derin değil, bitki örtüsünden yoksun vadiler. Dağılmış kaya kütleleri, lavla döşeli bir zemin ve büyük mineral bloklar. Bu bölge uzun ve dikkatli bir keşif gerektiriyordu. İçinde binlerce oyuk, gizli, ulaşması zor oyuklar. Kolonistler, volkanik döneme ait karanlık tünellere bile girdiler. Ateşin geçişinden hala siyah olan bu tüneller, dağın derinliklerine uzanıyordu. Ellerinde meşalelerle ilerledi, en küçük girintileri bile incelediler. Seslerini çıkardılar, en sığ boşluklara kadar baktılar. Ama her yer karanlık ve sessizdi. Görünüşe göre insanlığın ayağı daha önce hiç basmamıştı bu eski geçitlere. Ya da hiçbir el, o volkanın attığı ve yerleştirdiği bloklardan birini bile kımıldatmamıştı.
Ancak, bu pasajlar tamamen boş ve bu karanlık tamamen belirsiz görünse de. J.Y. Rus Harding itiraf etmek zorunda kaldı. Orada mutlak bir sessizlik hüküm sürmüyordu. Bu kasvetli mağaralardan birinin sonuna gelince, dağın iç kısımlarına 100 adım kadar gömülmüş birinin sonuna vardıklarında, derin ve gürültülü bir uğultu duyuldu. Kayaların arasında yankılanan bu ses, giderek yoğunlaşıyordu. Yanında olan Gideon Spilett de uzaktan duydu bu mırıltıları. Bu, yeraltı yangınlarının yeniden canlandığının işaretiydi. İkisi birkaç kez dinledi ve dünyanın derinliklerinde kimyasal bir sürecin devam ettiği konusunda hemfikir oldular. "O zaman volkan tamamen sönmemiş mi?" dedi muhabir. "Krateri keşfettiğimizden bu yana değişiklikler olmuş olabilir," diye yanıtladı J.Y. Rus Harding. "Her ne kadar sönmüş sayılsa da, görünüşe göre yeniden patlayabilir. Ama Mount Franklin'de bir patlama olursa," diye sordu Spilett, "Lincoln Adası tehlikede olmaz mı?" "Sanmıyorum," diye yanıtladı mühendis. "Krater, bir emniyet valfi gibi işlev görüyor. Duman ve lav yine bu geleneksel çıkıştan kaçacaktır. Lav, adanın verimli bölgelerine yeni bir yol açmadığı sürece, neden açsın ki, sevgili Spilett, diye yanıtladı J.Y. Rus Harding. Mount Franklin'in eğimi, maddenin zaten keşfettiğimiz vadilere doğru akmasını destekliyor. Bu akışı tersine çevirmek için dağın ağırlık merkezini değiştirecek bir deprem gerekirdi. Volkanik patlamalar sırasında depremden her zaman korkulması gerekir, dedi Gideon Spilett. "Her zaman," diye yanıtladı mühendis. "Özellikle yeraltı güçleri uzun bir dinlenmeden sonra uyanmaya başladığında, bir engelle karşılaşma riski artar. Bu yüzden sevgili Spilett, bir patlama bizim için ciddi bir sorun yaratabilir. Volkanın uyuma isteği duymaması daha iyi olurdu. Ama bunu engelleyemeyiz. Yine de, Granite House'un ciddi biçimde tehdit altına gireceğini sanmıyorum. Dağ ile aramızdaki zemin oldukça çukur ve lav büyük ihtimalle bir yol çizerek Shark Körfezi'ne, Downs'a ve çevre bölgelere akacaktır. Dağın tepesinde duman henüz görünmedi. Bu yaklaşan bir patlama işareti değil mi?" dedi Gideon Spilett. "Hayır," diye yanıtladı Harding. "Dün zirvesini dikkatle inceledim, kraterden bir buhar bile çıkmıyor. Ama olasıdır ki zamanla alt kısımda kül, sertleşmiş lav birikmiş olabilir ve bu valf bir gün kapasitesini aşabilir. İlk ciddi baskıda engel ortadan kalkacak. Emin ol, volkan bacanında bulunan bir kazan gibi patlak verir. Yine de, patlama olmaması daha iyi. Ama yanılmıyoruz," dedi muhabir. Mırıltılar volkanın derinliklerinde net biçimde duyuldu. "Haklısın," dedi mühendis, dikkatle dinleyerek. "Orada bir kargaşa var. Ne önemini ne de sonucunu tahmin edebiliriz." J.Y. Rus Harding ve Spilett dışarı çıkıp yoldaşlarına katıldılar ve durumu anlattılar. "Pekala," diye bağırdı Pencroft. "Volkan şakalarını yapmak istiyor. Bırakın denesin. Efendisini bulacak." "Kim?" diye sordu N.E.B. "İyi dahımız N.E.B., bizim iyi dahımız. Eğer açmaya kalkarsa ağzını kapatır." Görüldüğü gibi denizcinin adanın tanrısına duyduğu güven mutlaktı. Ve gerçekten de bu okült güç, şimdiye kadar pek çok açıklanamaz şekilde sınırsız görünmüştü. Ama aynı zamanda kolonistlerin en küçük araştırmasından bile nasıl kaçınacağını biliyordu. Çünkü tüm çabaları, artan bir tutkuyla sürdürülmesine rağmen, gizemli varlığın geri çekildiği yer bir türlü keşfedilemiyordu. 19 ila 25 Şubat tarihleri arasında araştırma çemberi, Lincoln Adası'nın kuzey bölgesine kadar genişletildi. En gizli köşeler keşfedildi. Kolonistler Flotsam Rock'a kadar her yeri taradılar. Arama dağın en ucuna kadar uzatıldı. Kesik koninin zirvesine, devasa şapkanın alt sırtına ve krateri açan kayalara kadar her yer incelendi. Daha fazlasını yaptılar. Artık soyu tükenmiş olan körfezi ziyaret ettiler. Derinliklerde gürültü net biçimde duyuluyordu. Ama ne duman, ne buhar, ne de bir ısınma belirtisi, yaklaşan bir patlamanın işareti yoktu. Ve yine orada da, Mount Franklin'in başka hiçbir yerinde de, kolonistler aradıkları kişiye ait en küçük bir ize rastlayamadı. Araştırmalar sonra Downs'a yöneldi. Shark Körfezi'nin tabanından tepesine kadar yüksek lav kayalıklarını dikkatle incelediler. Körfez seviyesine ulaşmak son derece zordu. Ama sonuç yine aynıydı. Kimse, hiçbir şey. Bu üç kelimede özetleniyordu, binlerce boşuna harcanan enerji. Sonuç vermeyen türlü çaba. J.Y. Rus Harding ve arkadaşlarının öfkesiyle karışan derin huzursuzluk. Artık geri dönmenin zamanı gelmişti.
Bu araştırmaları sonsuza kadar sürdürmek mümkün değildi. Kolonistler, gizemli varlığın adanın yüzeyinde yaşamadığından artık emindi. Ve en çılgın hayaller, heyecanlı hayal güçlerini sardıkça, Pencroft ve NEB özellikle doğaüstü alanlara saplanıp kalmıştı. 25 Şubat'ta kolonistler Granite House'a döndü. Çift kordonlu bir araçla, tek bir okey aracılığıyla eşiğe çekilen kapıyı kapadılar. Yerleşim yerleri ile toprak arasında yeniden bir bağ kurmuşlardı. Bir ay sonra, 25 Mart'ta, Lincoln Adası'na gelişlerinin 3. yıl dönümünü andılar. Mahkumların Richmond'dan kaçışının üzerinden 3 yıl geçmişti. Ve o 3 yıl boyunca, ne kadar sık düşünmüşlerdi ülkelerini. İç savaşın sona erdiğinden hiç şüphe duymadılar. Ve Kuzey'in haklı davasının kaybetmesi onlara imkansız görünüyordu. Peki bu korkunç savaşın olayları nelerdi? Ne kadar kan dökülmüştü? Kaç arkadaşları bu mücadelede düşmüştü? Bu soruları sık sık konuşuyorlardı. Ama ülkelerine yeniden dönecekleri günü hayal etmeye bile cesaret edemiyorlardı. Geri dönmek, sadece birkaç günlüğüne bile olsa, toplumla bağı yenilemek, kendi toprakları ile bu ada arasında bir köprü kurmak. Bu hayal gerçekleşemez miydi? Bunu başarmanın yalnızca iki yolu vardı. Ya açıklarında bir gemi belirirdi, ya da kolonistler kendileri bir gemi inşa eder ve en yakın karaya yelken açarlardı. Tabii, dedi Pencroft, iyi dahımız bize dönüş yolu sağlamazsa. Ve gerçekten, Pencroft ile Nebe Shark Körfezi'nde ya da Port Balloon'da 300 tonluk bir gemi beklediğini söyleseydiniz, şaşkınlıklarından başka hiçbir şey gösteremezdi yüzleri. Ruh hallerinde hiçbir şey imkansız görünmüyordu. Ancak daha az kendinden emin olan J.Y. Russ Harding, onlara gerçeğe bağlı kalmalarını tavsiye etti. Özellikle gemi inşası konusunda, bu gerçekten acil bir işti. Çünkü Tabor Adası'nda bırakılması gereken belge. Ayrton'un yeni ikametini gösteren o belge, bir an önce oraya ulaşmalıydı. Bonadventure artık yoktu ve yeni bir geminin inşası için en az 6 ay gerekiyordu. Kış yaklaşıyordu. Yolculuk ancak gelecek baharda mümkün olabilirdi. Her şeyi iyi sezonda yapmak için hazırlamak adına zamanımız var, dedi mühendis, bu konularda Pencroft ile danışırken. Sanırım dostum, gemimizi yeniden inşa etmek zorundayız. Ve ona bu sefer daha büyük boyutlar vermek en iyisi olur. İskoç yatının Tabor Adası'na gelmesi, bu çok belirsiz bir ihtimal. Hatta belki de gelmiş ve Ayrton'dan iz bulamayınca geri dönmüştür. O zaman, hem Polinezya takım adalarına hem de Yeni Zelanda'ya kadar gidebilecek büyüklükte bir gemi inşa etmek daha mantıklı olmaz mı? Ne düşünüyorsun? Sanırım kaptan, diye yanıtladı denizci, büyük bir gemi inşa etmek, küçük birini yapmaktan daha mı zor? Ne ahşap ne de alet eksiğimiz var, bu sadece zaman meselesi. Peki 250 ile 300 ton arasında bir gemi için kaç ay gerekir? En az 7 ya da 8 ay, diye yanıtladı Pencroft. Ama kışın yaklaştığını da unutmamak lazım. Şiddetli donlarda ahşap işlemek son derece zor. Birkaç haftalık gecikmeyi hesaba katmalıyız. Gemi gelecek Kasım'a kadar hazırsa kendimizi çok şanslı sayabiliriz. Pekala, diye yanıtladı J.Y. Russ Harding. Bu, Tabor Adası'na ya da daha uzak bir diyara gitmek için tam doğru zaman olacak. Öyle olacak kaptan, diye yanıtladı denizci. O zaman planlarını yap. İşçiler hazır. Ve Ayrton'un bize büyük yardımı olacağını düşünüyorum. Kolonistler danışıldıktan sonra mühendisin planını onayladı. Bu gerçekten yapılabilecek en iyi şeydi. Doğru, 2 ila 300 tonluk bir gemi inşası büyük bir işti, ama kolonistler kendilerine güveniyordu. Önceki başarıları bunu haklı kılıyordu. J.Y. Russ Harding daha sonra geminin planını çizmeye ve modelini yapmaya başladı. Bu süreçte arkadaşları, kaburga, kereste ve tahta sağlamak için ağaçları kesiyor ve taşıyordu. Uzak Batı'nın ormanları en iyi meşe ve kara ağaçları sunuyordu. Son gezilerde bu yöne zaten uygulanabilir bir yol açılmıştı. Kesilip taşınan ağaçlar, tersanenin kurulduğu şelaleye getirildi. Söz konusu yol, hem ağaç seçimine uygun bir yönde açılmıştı, hem de Serpentine Yarımadası'nın büyük bir bölümüne erişimi kolaylaştırıyordu. Ağaçların hızla kesilmesi önemliydi, çünkü henüz yeşilken kullanılamazlardı. Biraz kurumaları gerekiyordu. Bu nedenle marangozlar Nisan boyunca yoğun biçimde çalıştı. Yalnızca birkaç şiddetli ekinoks fırtınası işlerini geçici olarak sekteye uğrattı. Usta Cap onlara büyük yardımcı oldu. Kimi zaman ağacın tepesine tırmanarak ipleri bağlıyor, kimi zaman omuzlarını kesilengeleri taşımaya veriyordu.
Tüm bu kereste, şelaleye yakın inşa edilmiş büyük bir kulübenin altında yığıldı. Kullanma zamanını bekliyordu. Nisan ayı oldukça güzeldi, kuzey bölgelerinde ekim genellikle böyle olur. Bu aynı zamanda diğer çalışmalarda aktif biçimde sürdü. Prospect Heights platosundan yıkımın tüm izleri kısa sürede silindi. Değirmen yeniden inşa edildi, kümes bahçesinde yeni binalar yükseldi. Gerçekten de boyutları büyütmek gerekiyordu. Çünkü kümes nüfusu önemli ölçüde artmıştı. Ahırda artık 5-10 ager vardı. Bunlardan 4'ü iyi eğitilmişti, bir tayda vardı. Koloni artık bir sabana sahipti ve onagerler, yordam sahibi Yorkshire ya da Kentucky öküzleri gibi işlerini görüyorlardı. Kolonistler işlerini paylaştı ve kolları asla yorulmadı. Bu işçilerden daha sağlıklı kim olabilirdi ve Granite House'da akşamları canlandırılan o mizah dolu sohbetler. Gelecek için sayısız plan, sayısız hayal. Doğal olarak Ayrton da bu topluluğun her anına ortak oldu. Artık Koral'da yaşaması konuşulmuyordu. Yine de hala içine kapanık ve mahcuptu. Çalışmaya, yoldaşlarının zevklerine katılmaktan çok daha fazla katılıyordu. Ama değerli bir işçiydi. Güçlü, yetenekli, zeki. Herkesçe seviliyordu ve saygı görüyordu. Bu arada ahır terk edilmedi. Her 2 günde bir yerleşimciler, arabayla ya da onagere binerek musmun ve keçi sürüsünü kontrol ediyor ve gerekli sütü geri getiriyordu. Bu geziler aynı zamanda av fırsatı da sunuyordu. Herbert ve Gideon Spilett, top önde olmak üzere sık sık yola çıktı ve kapibara, agouti, kanguru, yaban domuzu. Bunların yanı sıra ördek, kuş, jacamar gibi küçük avda taşıyarak döndüler. Keskin nişancı hiçbir zaman eli boş dönmedi. Yuva ve istiridye yataklarının ürünleri, yakalanan kaplumbağalar, mükemmel somon balıkları, platodan gelen sebzeler, ormandan toplanan yabani meyveler, bereket üstüne bereketti ve tek başına bunların hepsini muhafaza etmeye çalışan baş aşçı Neb'in zor zamanları oluyordu. Tabii ki Coral ile Granite House arasındaki telgraf teli de onarılmıştı. Kolonistlerden biri Coral'de geceyi geçirmek zorunda kaldığında bu tel kullanılıyordu. Üstelik ada artık güvendeydi. En azından şimdilik adamların saldırısından korkulacak bir şey yoktu. Ama olan tekrar olabilirdi. Korsanların bir çıkarması ya da kaçak mahkumlar, bu, ihtimaller dışında değildi. Bob Harvey'nin arkadaşları ya da suç ortakları onun planlarından haberdar olmuş olabilirdi. Bu nedenle kolonistler adayı çevreleyen denizi dikkatle gözlemliyordu. Her gün teleskopla Union ve Washington körfezlerinin ufkunu tarıyorlardı. Kaba gittiklerinde Batı denizini inceliyor, tırmanırken de Batı ufkunun geniş bir bölümünü gözden geçiriyorlardı. Şüpheli bir şey görülmedi. Ama yine de dikkatli olmak şarttı. Bir akşam mühendis, ahırı güçlendirmeye yönelik bir planı arkadaşlarıyla paylaştı. Duvarı yükseltmek ve yanına bir blok ev inşa etmek gerekiyordu. Bu sayede yerleşimciler, düşmana karşı gerektiğinde orada da direnebilirdi. Granite House konumu gereği fethedilmez sayılıyordu. Ama Coral, binaları, depoları ve hayvanlarıyla birlikte, her zaman korsanların hedefi olurdu. Eğer kolonistler orada savunmaya çekilmek zorunda kalırsa, herhangi bir dezavantaj olmadan kendilerini koruyabilmeleri gerekirdi. Bu proje değerlendirmeye alındı ama yürütülmesi gelecek bahara ertelenmek zorunda kalındı. Mayıs'ın ortalarında yeni geminin omurgası tersane boyunca uzanıyordu. Kısa süre sonra gövde ve kıç direği, her iki ucundan neredeyse dik açıyla yükselmeye başladı. İyi meşeden yapılmış omurga, 110 feet uzunluğundaydı ve orta genişlikte 20 feet açıklık sağlıyordu. Ama donlar gelmeden önce marangozların yapabildiği tek şey buydu. Kötü hava koşulları geri kalanı durdurdu. Sonraki hafta ilk kıç ahşabı yerleştirildi ve ardından çalışmayı askıya almak zorunda kaldılar. Ayın son günlerinde hava son derece kötüydü. Rüzgar doğudan, bazen fırtına şiddetiyle esiyordu. Mühendis, tersane deposu konusunda biraz tedirginleşti. Granite House'a yakın başka bir yer bulunamazdı bu depo için. Ada, açık denizin öfkesinden kıyıyı koruyor, büyük fırtınalarda dalgalar granit uçurumun eteğine kadar çarpıyordu. Neyse ki bu korkular gerçeğe dönüşmedi. Rüzgar güneydoğuya döndü ve Granite House plajı, Flotsam Point tarafından tamamen korundu. Yeni geminin en hevesli işçileri Pencroft ve Ayrton'du. Ellerinden geldiğince uzun süre çalışmak istiyorlardı. Rüzgara ya da yağmura kulak verecek adamlar değildi bunlar. Kötü havada çekilen çekiç darbesi, iyi havadakinden daha az değil miydi?
Ama bu yağışlı dönemi şiddetli bir don takip etti ve ahşabın lifleri sertleşerek işlemesi neredeyse imkansız hale geldi. Haziran'ın 10'unda gemi yapımı tamamen durdurmak zorunda kalındı. J. Russ Harding ve yoldaşları, Lincoln Adası kışlarının nedenli sert olduğunu bir kez daha gözlemledi. New England'daki soğukla karşılaştırılabilir bir sertlikti bu. Ekvatora neredeyse aynı mesafedeki kuzey bölgelerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinde. Bu olgu, kutup sınırında uzanan düzlüklerle ve o bölgelerdeki kuzey rüzgarlarına karşı engel oluşturacak hiçbir kara kütlesinin yokluğuyla açıklanırdı. Ama Lincoln Adası'nda bu açıklama yeterli değildi. Gözlemlenmiştir ki, dedi Harding bir gün yoldaşlarına, eşit enlemlerde adalar ve kıyı bölgeleri, iç ülkelere kıyasla soğuktan daha az çeker. İskoçya, deniz sayesinde kışın kaybettiği sıcaklığı yazın geri alır. Bu yüzden adalar bu değişimden daha fazla yararlanma eğilimindedir. O zaman Kaptan Harding, diye sordu Herbert, neden Lincoln Adası bu genel kuraldan kaçıyor gibi görünüyor? Bunu açıklamak güç, diye yanıtladı mühendis. Ama bu özelliğin adanın güney yarımküredeki konumundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bilirsiniz ki evlatlarım, güney yarımküre, kuzeyden daha soğuktur. Evet, dedi Herbert. Buzdağları daha düşük enlemlerde karşılaşılır güneyde. Kuzey Pasifik'te ise daha kuzey enlemlerinde. Doğru, dedi Pencroft. Balina avcısı olarak Cape Horn açıklarında buzdağı gördüm. Lincoln Adası'ndaki bu şiddetli soğuk, dedi Gideon Spilett, belki de yakın çevresindeki flow ya da buzdağlarıyla açıklanabilir. Görüşüm kabul edilebilir sevgili Spilett, diye yanıtladı J. Russ Harding. Bu zorlu kışları, büyük olasılıkla buzdağlarının yakınlığına borçluyuz. Ama bunun yanı sıra sizi fiziksel bir nedene de dikkat çekmek isterim. Güneyi kuzey yarımküreden daha soğuk yapan bir neden bu. Güneş, yazın bu yarımküreye daha yakın olduğundan, kışın mutlaka daha uzak olur. Bu iki mevsim arasındaki sıcaklık farkını bu açıklar. Lincoln Adası'nın kışları çok soğuksa, yazları da buna karşılık olarak çok sıcak olacaktır. Ama neden lütfen kaptan, diye sordu Pencroft, kaşlarını çatarak, güney yarımküre bu kadar kötü bölünmüş. Bu hiç adil değil, dost Pencroft, diye yanıtladı mühendis gülerek, adil ya da değil, buna boyun eğmek zorundayız. Ve işte bu tuhaflığın açıklaması şu, dünya, güneşin etrafında bir daire değil, elips çiziyor. Rasyonel mekanik yasalarına göre bu zorunlu. Şimdi, güneş dünyanın bu elipsinin odak noktalarından birinde yer alır. Bu yüzden dünya bir noktada güneşten en uzak olur, bir diğerinde ise en yakın. İşte güney ülkelerinin kışı, dünyanın güneşten en uzak olduğu noktaya denk gelir. Ve bu bölgeler en büyük soğuğu o dönemde yaşar. Bunu engellemek için hiçbir şey yapılamaz Pencroft. Ne kadar bilgili olursa olsun, hiçbir insan Tanrı'nın kurduğu kozmografik düzeni değiştiremez. Ama yine de, diye ekledi Pencroft, dünya bu konuda pek akıllı davranmamış. Ne büyük bir kitap yapılabilirdi, kaptan, bilinen her şeyle. Ve bilinmeyen her şeyle yapılacak kitap çok daha büyük olurdu, diye yanıtladı Harding. Sonunda Haziran ayı, alışılageldik yoğunlukta soğuğuyla geldi. Yerleşimciler genellikle Granite House'a kapandı. Ah, bu hapishane onlara ne kadar yorucu geliyordu. Özellikle Gideon Spilett'e. Bak, dedi bir gün Nebe, sana noter belgesiyle tüm mülklerimi veririm. Eğer sen de bir yere gidersen ve bana bir gazete getirebilirsen. Mutluluğum için en temel şey, her sabah önceki gün başka yerlerde ne olduğunu bilmek. Neb güldü. Söz veremem, diye yanıtladı. Aklımda yalnızca günlük iş var. Gerçek şu ki hem içeride hem dışarıda iş hiç eksik olmuyordu. Lincoln Adası kolonisi artık refahın zirvesine ulaşmıştı. 3 yıllık sürekli sıkı çalışmayla elde edilmişti bu. Brig'in yok oluşu, yeni bir zenginlik kaynağı doğurmuştu. Tam donanımı, her türlü silah ve mühimmat, giysi ve alet, bunlar şimdi Granite House'un depolarında üst üste yığılıydı. Hatta artık kaba keçe malzeme üretimine başvurmak bile gerekmiyordu. Keten de bol miktardaydı ve özenle saklanıyordu. Deniz tuzundan klorür elde eden J. Russ Harding, kolayca gaz ve klor çıkardı. Bu maddeler dönüştürülerek karbonat soda ve kireç klorürü elde edildi. Bunlar çeşitli ev amaçlarında, özellikle çamaşır ağartmada kullanıldı. Üstelik artık yılda 4'ten fazla büyük yıkama yapmıyorlardı. Ve belki de Pencroft ile Gideon Spilett, postacıyı beklerken çamaşırcılık konusunda ün kazanmışlardı. Böylece kış ayları geçti.
Haziran, Temmuz ve Ağustos. Ciddiydi bu kış. Termometre ortalama 8 Fahrenheit derece gösterdi. Sıcaklık, kıştan önce yaşanandan da düşüktü. Ama o muhteşem ateşler, Granite House'un ocaklarında sürekli yanıyordu. Uzun bir zebra çizgisi gibi dumanlar granit duvarını işaret ediyordu. Yakıt da kaybedilmedi, birkaç adım yüründüğünde ormanlar doğal olarak yetişiyordu. Üstelik gemi inşasından çıkan ahşap yongaları kömür tasarrufu sağlıyordu. İnsanlar ve hayvanlar, hepsi iyiydi. Usta Cap biraz üşümüştü, itiraf etmek gerekirse. Belki de tek zayıflığı buydu. Kendisine iyi yastıklı bir sabahlık yapıldı. Ne kadar hizmetkardı, ne kadar zekiydi, ne kadar hevesliydi, yorulmak neydi bilmiyordu. Konuşkan olmadığı muhakkaktı. Ve belki de, hem eski hem yeni dünyaların iki ayaklı kardeşlerine makul bir örnek gösterilebilirdi. Dört elle hizmet ettiğinde, dedi Pencroft, iş çok daha iyi yapılıyor. Ve gerçekten de zeki yaratık bunu iyi yapıyordu. Son araştırmalardan bu yana geçen 7 ay boyunca ve Eylül boyunca hava güzeldi. Adanın dehası hakkında hiçbir şey duyulmadı. O güç hiçbir şekilde ortaya çıkmıyordu. Gerçi gereksizdi de, kolonistleri zor bir yargılamaya sürükleyecek hiçbir olay yaşanmamıştı. J. Rus Harding, bilinmeyenin Granite House'un granit kütlesinin içinden girip çıkıp çıkmadığını hep merak etmişti. Topun içgüdüsü bir şeylerin farkında görünmüştü. Ama bu dönemde bunun başka bir işareti çıkmadı. Köpeğin hırlaması tamamen kesilmişti. Orangların huzursuzluğu da. İki arkadaş, iç alanın ağzında artık dolaşmıyor, o özel biçimde havlamıyor ya da mızırdanmıyordu. Mühendis bunu fark etmişti. Ama her şey böyle miydi? Bu gizemden başka söylenecek hiçbir şey kalmamış mıydı? Ve çözümsüz mü kalacaktı sonsuza kadar? Gizemli kişiliğin, kendiliğinden ortaya çıkacağı bir an hiç gelmeyecek miydi? Kim gelecekte ne saklıyor bilir ki? Sonunda kış sona erdi. Ama geri dönen baharın ilk günleri, ciddi sonuçlar doğurabilecek bir olay getirdi. 7 Eylül. J. Rus Harding, dağın zirvesini gözlemlerken, krater etrafında dolaşan duman fark etti. İlk buharlar, havaya yükseliyordu. Kolonistler, mühendisin uyarısıyla işlerini bırakıp Mount Franklin'in zirvesine baktılar. Volkan uyanmıştı. Buhar, kraterin dibinde birikmiş mineral tabakasına nüfuz etmişti. Ama yeraltı yangınları şiddetli bir patlamayı tetikler miydi? Bu, önceden tahmin edilecek bir olay değildi. Yine de bir patlama olasılığını kabul etsek bile, tüm Lincoln Adası'nın bundan zarar görmesi pek olası değildi. Volkanik madde akışı her zaman felakete yol açmaz. Ada bu denemeyi zaten geçirmişti. Dağın kuzey yamaçlarındaki sertleşmiş lav akışları buna tanıklık ediyordu. Üstelik kraterin şeklinden bakılırsa, madde adanın verimli bölgelerinin karşısına değil, başka yönlere atılırdı. Ama geçmiş, geleceğe her zaman cevap vermez. Çoğu zaman, volkanların tepesi değişir, eski kraterler kapanır ve yeniler açılır. İki yarımkürede de bunun örnekleri vardı. Etna, Popocatépetl, Orizaba. Bir patlama arifesinde korkulacak her şey vardır. Bir deprem, volkanik patlamalara sık eşlik eden bir deprem, dağın iç düzenini değiştirebilir. Yanan lav için yeni çıkışlar açabilir. J. Rus Harding bunları arkadaşlarına anlattı. Durumu abartmadan, tüm artıları ve eksileriyle ortaya koydu. Sonuçta bunu engelleyemezlerdi. Granite House, zemin sarsılsa bile tehdit altına girmezdi muhtemelen. Ama yeni bir krater. Mount Franklin'in güney tarafında açılacak yeni bir krater, Koral için son derece tehlikeli olurdu. O günden itibaren dağın zirvesindeki duman hiç kaybolmadı. Hatta yüksekliğinin ve kalınlığının arttığı bile fark edilebiliyordu. Ağır hacimlerinde alev karışıyordu. Bu fenomen hala merkezi kraterin alt kısmında yoğunlaşmıştı. Ama güzel günlerle birlikte çalışma da devam etti. Gemi inşası mümkün olduğunca hızlandırıldı. Şelale aracılığıyla kıyıda J. Rus Harding, hidrolik bir kereste fabrikası kurmayı başardı. Ağaç gövdelerini hızla tahta ve kirişlere biçiyordu bu fabrika. Mekanizması Norveç'teki Rastik kereste fabrikaları kadar basitti. Ahşabı hareket ettirmek için yatay bir güç, testereyi işletmek için dikey bir güç, tek istenen buydu. Mühendis, bir tekerlek, 2 silindir ve kasnaklarla bunu doğru biçimde düzenlemeyi başardı. Eylül'ün sonlarında geminin iskeleti tersanede duruyordu. Bir şekuna olarak donatılacaktı bu gemi. Kaburgalar neredeyse tamamen tamamlanmıştı.
Tüm keresteler geçici bir bantla desteklenmiş halde, geminin şekli artık seçilebiliyordu. Kuna, sivri başlı, ince kıçlı, uzun bir yolculuğa dayanıklı görünüyordu. Ama tahta kaplaması yine de oldukça zaman alacaktı. Neyse ki patlama sonrası korsan birigasından kurtarılan demir malzeme işe yarayacaktı. Tahtalar ve yaralı kaburgalardan Pencroft ve Ayrton cıvataları ve çok sayıda bakır çivi çıkarmıştı. Demirciler için oldukça iş birikti. Ama marangozların da yapacağı çok şey vardı. İnşaat, hasat ve saman üretimi için bir hafta ara verdi. Platon'un farklı ürünleri toplandı. Bu çalışma tamamlanınca her şey yeniden şunaya adandı. Geceler gerçekten yorucuydu. Zaman kaybetmemek için öğün saatlerini değiştirmişlerdi. Saat 12'de yemek yiyor, akşam yemeklerini ancak gün ışığı kesilince yiyorlardı. Sonra Granite House'a çıkıp yatağa yatıyorlardı, çoğu zaman hiç konuşmadan. Ama bazen sohbet öyle ilginç bir konuya açılıyordu ki uyku saati gecikiyordu. Kolonistler geleceği konuşuyordu. Şuna da yapacakları yolculukları, varılacak yerleri, oradaki yaşamı hayal ediyorlardı. Ama her zaman, bu planların ortasında, Lincoln Adası'na geri dönme fikri öne çıkıyordu. Bu koloniyi asla terk etmezlerdi. Bu kadar emekle kurulmuş, bu denli başarılı bir koloniyi. Amerika ile bağlantı kurulacak ve ada yeni bir ivme kazanacaktı. Pencroft ve N.E.B. özellikle bu düşüncede kök salmıştı. "Herbert," dedi denizci, "Lincoln Adası'nı asla terk etmeyecek misin?" "Asla Pencroft, özellikle sen kalmaya karar verdiysen." "Bu çoktan belli oldu oğlum," diye yanıtladı Pencroft. "Seni bekleyeceğim. Karını ve çocuklarını getir. Ben de torunlarını büyütürüm." "Kabul ettim," diye yanıtladı Herbert, hem gülerek hem kızararak. "Ve siz Kaptan Harding," diye coşkuyla devam etti Pencroft, "siz de adanın valisi olursunuz." "Kaç kişiye ev sahipliği yapabilir bu ada?" "En az 10.000, böyle konuştular." Pencroft'un hayal gücü uçmaya devam etti. Sonunda muhabir aslında bir gazete kurdu kafasında. New Lincoln Herald. İnsanın kalbi böyledir. Kendisinden sonra yaşayacak bir eser bırakma arzusu, diğer tüm canlılardan üstün olmasının asıl kaynağı budur. İşte bu arzu, insanın egemenliğini kurmuş ve tüm dünyada bunu haklı kılmıştır. Kim bilir, Jup ve Top da belki kendi küçük hayallerini kuruyorlardı geleceği için. Ayrton ise sessizce, içinden, Lord Glenarvan'ı yeniden görmek ve herkese kendini ispat etmek istediğini düşünüyordu. 15 Ekim akşamı sohbet her zamankinden daha uzadı. Saat 9'du. Uzun zamandır bastırılan esnemeler, dinlenme zamanının geldiğini ilan ediyordu. Pencroft yatağına doğru yürümeye başladı. Ve tam o anda, yemek odasına bağlı elektrikli zil çaldı. Hepsi oradaydı. J.Y. Russ Harding, Gideon Spilett, Herbert, Ayrton, Pencroft, N.E.B. Koralda kimse yoktu. J.Y. Russ Harding ayağa kalktı. Arkadaşları birbirlerine baktı, kulaklarına inanamıyorlardı. "Bu ne anlama geliyor?" diye bağırdı N.E.B. "Onu çalan bir şeytan mıydı?" Kimse cevap vermedi. "Hava fırtınalı," dedi Herbert. "Belki de elektrikten etkilendi." Herbert cümlesini tamamlayamadı. Mühendis döndü, herkes ona baktı. Başını olumsuz olarak salladı. "Bekleyelim," dedi Gideon Spilett. "Bu bir sinyal, kim vermiş olursa olsun, yeniler." "Ama sence kim?" diye bağırdı N.E.B. "Kim mi?" diye yanıtladı Pencroft. Ama o, denizcinin cümlesi, yeni bir zil sesiyle kesildi. Harding cihazın yanına gitti ve ahıra şu soruyu gönderdi. "Ne istiyorsun?" Birkaç dakika sonra, alfabetik kadranda hareket eden iğne, Granite House kiracılarına yanıtı verdi. "Hemen Koral'a gel." "Sonunda," diye haykırdı Harding. Evet, sonunda. Gizem açılmak üzereydi. Kolonistlerin yorgunluğu, büyük bir merakın önünde eridi. Dinlenme isteği son buldu. Birkaç dakika içinde Granite House'dan ayrıldılar, plajda duruyorlardı. Yalnız Jup ve Top geride kaldı. Gece karanlıktı. Yeni ay güneşle birlikte kaybolmuştu. Herbert'ın gözlemlediği gibi, ağır fırtına bulutları alçalmış ve yıldız ışınlarını engelliyordu. Ufukta uzak bir fırtınadan gelen yıldırımların yansımaları parlıyordu. Birkaç saat sonra gök gürültüsü adanın üzerine gelecekti. Gece son derece tehditkardı. Ama karanlık ne kadar derin olursa olsun, tanıdık Koral'a giden yolu bulmalarını engelleyemezdi. Merhamet Nehri'nin sol kıyısına çıktılar, Plato'ya ulaştılar, Glisrin Deresi üzerinde köprü oluşturdular ve ormanın içinden ilerledi. İyi bir tempoda yürüdüler.
En canlı duygular hepsini sarıyordu. Şimdi öğreneceklerdi, uzun süredir aradıkları cevabı. Bu gizemli varlığın adını. Bu yabancı, onların varlığından nasıl bu denli haberdardı? Granite House'da söylenen her şeyi mi duymuştu? Ve her zaman tam doğru anda nasıl harekete geçebildi? Herkes kendi düşüncelerinin avıydı ve ilerlemeye devam ediyordu. Ağaçların altında karanlık o kadar derindi ki yolun kenarı bile görünmüyordu. Ormanda tek bir ses yoktu. Hem hayvanlar hem kuşlar, atmosferin ağırlığıyla hareketsiz ve sessiz kalmıştı. Yaprakları sallayan bir nefes bile yoktu. Yalnızca kolonistlerin ayak sesleri sertleşmiş zeminde yankılanıyordu. İlk çeyrek saat boyunca sessizlik yalnızca şu yorumla bozuldu. Pencroft, bir meşale getirmeliydik. Mühendis, koralda bulacağız. Harding ve yoldaşları Granite House'dan ayrılalı 47 dakika olmuştu. Merhamet Nehri'nin ağzını koraldan ayıran 5 mili geçmişlerdi. O anda yıldırımlar adanın üzerine yayıldı ve karanlık ağaçları aydınlattı. Görüntüler göz kamaştırıcı ve neredeyse kör ediciydi. Fırtına çok yakında patlayacaktı. Şimşekler giderek daha parlak ve hızlı geliyordu. Uzak gök gürültüsü gökyüzünde homurtu halinde yayıldı. Atmosfer boğucuydu. Kolonistler, karşı konulamaz bir güçle teşvik ediliyormuş gibi ilerledi. Saat 10 oluyor olmalıydı. Canlı bir şimşek onlara palisadeyi gösterdi. Kapıya ulaştıklarında fırtına büyük bir öfkeyle patladı. Bir dakika içinde ahırdan geçildi. Harding, kulübenin önünde durdu. Ev, yabancı tarafından işgal edilmişti. Çünkü telgraf oradan geliyordu. Ama pencereden hiçbir ışık sızmıyordu. Mühendis kapıyı çaldı. Cevap yok. J. Rus Harding kapıyı açtı ve yerleşimciler odaya girdi. Tamamen karanlıktı. NEB bir ışık yaktı. Birkaç saniye içinde fener yakıldı ve ışık odanın her köşesine fırladı. Orada kimse yoktu. Her şey eskisi gibi yerli yerindeydi. Bir illüzyona mı kandırıldık, diye mırıldandı J. Rus Harding. Hayır, bu mümkün değildi. Telgraf açıkça şöyle demişti, hemen korala gel. Tel iletişimine ayrılmış masaya yaklaştılar. Her şey yolundaydı. Kutudaki pil de, tüm cihazlarda. Buraya en son kim geldi, diye sordu mühendis. Ben kaptan, diye yanıtladı Ayrton. Ne zaman? 4 gün önce. Ah, bir not, diye bağırdı Herbert, masada yatan bir kağıdı işaret ederek. Kağıtta İngilizce şu sözler yazıyordu. Yeni teli takip et. İleri, diye bağırdı Harding. Anladı. Telgraf koraldan gönderilmemişti. Gizemli bir geri çekilmeden doğrudan Granite House ile iletişim kurulmuştu. Ek bir tel, eskisine eklenmiş ve yeni bir mesaj yollanmıştı. NEB yanan feneri aldı ve herkes ahırdan ayrıldı. Fırtına muazzam bir şiddetle gürlüyordu. Yıldırımlar aralıksız çakıyordu. Volkanın zirvesi, yoğun duman ortasında, aralıklı parlamalarla görülebiliyordu. Sanki dağ alev kusuyordu. Koral ile ev arasındaki telgraf hattının herhangi bir noktasında yeni bir tel yoktu. Ama mühendis, bir şimşek ışığında, ilk direklerden birinde yere sarkık, yeni bir tel gördü. İzolatöre takılıydı. İşte orada, dedi. Bu tel yerde uzanıyor. İzolasyon bir denizaltı kablosu gibi onu çevreliyordu. Ormandan ve dağın güney çıkıntılarından geçiyor, batıya uzanıyordu. Takip edin, dedi J. Rus Harding. Ve yerleşimciler anında ilerledi. Tel onlara yol gösteriyordu. Gök gürültüsü öyle şiddetle kükreyiyordu ki tek bir kelime bile duyulamazdı. Ama konuşmak için vakit yoktu. Yalnızca ileri gitmek vardı. Mümkün olduğunca hızlı. J. Rus Harding ve arkadaşları, Coral Vadisi ile Falls River Vadisi'ni ayıran çıkıntıya tırmandılar. En dar noktasından geçtiler. Bazen tel ağaçların alt dallarına gerilmiş halde, bazen yerde yatarak onları kesinlikle yönlendiriyordu. Mühendis, telin vadinin dibinde sona ereceğini varsayıyordu. Yabancının sığınağı orada olmalıydı diye düşünüyordu. Ama öyle değildi. Güneybatı koluna tırmanmak zorunda kaldılar. Ve tuhaf bir vahşilikle sona eren o kurak platoya indiler. Bazalt uçurum. Zaman zaman kolonistlerden biri eğilip teli elleriyle yokluyordu. Tel artık doğrudan denize doğru koşuyordu. Orada, kayalar arasında, uzun süredir boşuna aranan bir konut belki de. Gökyüzü kelimenin tam anlamıyla yanıyordu. Şimşek, şimşeğin ardından geliyordu. Volkanın zirvesi, yoğun duman arasında aralıklı parlıyordu. Sanki dağ ateş püskürüyordu. Ona birkaç dakika kala saat 11. Kolonistler, batıdaki okyanusa bakan yüksek uçuruma ulaştılar. Rüzgar yükseliyordu. Dalgalar 500 feet aşağıda gürlüyordu.
Harding, Koral'dan 1,5 mil uzaklaşıldığını hesapladı. Bu noktada tel kayaların arasına giriyordu. Dik yamacı, dar bir vadiye aşağıya doğru takip ediyordu. Yerleşimciler, denge kayaların düşmesi ve denize yuvarlanmasıyla bozulabilirdi. Aşağı iniş son derece tehlikeliydi. Ama tehlikeyi düşünmüyorlardı artık. Kendilerinin sahibi değillerdi. Karşı konulamaz bir çekim onları bu gizemli yere doğru çekiyordu. Mıknatısın demiri çektiği gibi. Neredeyse farkında olmadan bu vadiye indiler. Gündüz vakti geçilmesi imkansız sayılırdı burası. Taşlar geçerken ateş topları gibi yuvarlanıyor ve ışık saçıyordu. Harding ilkti. Ayrton sonuncu. Kayıp gittiler, adım adım. Kimi zaman kaygan kaya üzerinden kaydılar, kimi zaman ayaklarını sürt sürt ilerledi ve hızla devam ettiler. Sonunda tel sahildeki kayalara değdi. Kolonistler bazalt uçurumunun dibindeydi. Yatay ve denize paralel, dar bir sırt uzanıyordu. Yerleşimciler telin üzerinden geçti. Sırtın orta eğimli bir yamacından denize doğru 100 adım yürümediler. Mühendis teli tuttu ve telin dalgaların altına battığını gördü. Yoldaşları şaşkına dönmüştü. Neredeyse umutsuzluk çığlığı gibi bir his kapladı hepsini. Suyun altına mı dalmaları gerekiyordu? Bir denizaltı mağarası mı aranacaktı? Heyecanlarının etkisiyle bunu yapmaktan çekinmezlerdi. Mühendis onları durdurdu. Yoldaşlarını kayaların arasındaki bir çukura götürdü ve orada, "Beklemeliyiz," dedi. "Gel git yüksek. Alçakken yol açılacak. Ama seni ne düşündürebilir ki?" diye sordu Pencroft. "Eğer bize ulaşmamızı mümkün kılmak isteseydi, bizi buraya çağırmazdı." Cyrus Harding bu sözleri öyle inançlı bir tonla söyledi ki itiraz gelmedi. Üstelik mantıklıydı. Alçak suda bir açıklık belirmiş olabilirdi, ama şimdi yüksek gelgit onu gizliyordu. Uçurumun eteğinde bir yerde bekleyeceklerdi. Kolonistler sessizce çömelerek kaldı. Derin bir oyukta, yağmur artık seller halinde yağıyordu. Gök gürültüsü kayalar arasında büyük bir yankıyla çınlıyordu. Binlerce tuhaf ve olağanüstü fikir zihinlerinden geçiyordu. Büyük ve insanüstü bir şey bekliyorlardı. Adanın gizemli dehası, bu tek başına her şeyi açıklayabilirdi. Gece yarısı Harding, fenerle kıyıya indi ve keşif yaptı. Mühendis yanılmamıştı. Büyük bir kazının başlangıcı, suyun altında görülebiliyordu artık. İşte tel, dik açıyla kırılarak uçurumun içine giriyordu. Cyrus Harding arkadaşlarının yanına döndü ve yalnızca şunu söyledi. "1 saat içinde açılış mümkün olacak." "O zaman orada mı?" dedi Pencroft. "Şüphe ettin mi?" diye karşılık verdi Harding. "Bu mağara belli bir yüksekliğe kadar suyla dolu olmalı," dedi Herbert. "Ya tamamen kuruyacak," diye yanıtladı Harding, "ve yürüyerek geçebileceğiz. Ya da kuru olmayacak ama ulaşım bize başka bir şekilde sağlanacak." 1 saat geçti. Hepsi yağmura ıslanmış halde deniz seviyesine indi. Artık 8 feet açıklık vardı suyun üzerinde. Bir köprünün kemeri gibi uzanan bu açıklıktan, altında köpüren su akıyordu. Öne eğilirken Harding, su üzerinde yüzen siyah bir nesne gördü. Çekti onu. Bir tekne, iç bir çıkıntıya demirlenmiş. Demir zırhla kaplıydı. Altta 2 kürek. "Atlayın," dedi Harding. Bir anda yerleşimciler tekneye bindi. Neb ve Ayrton kürekleri aldı, Pencroft dümeni. Cyrus Harding Pruva'da, fenerle ışığı tutarak yolu gösteriyordu. Tekne ilk geçtiğinde eliptik çatı aniden yükseldi. Ama karanlık çok derindi, fenerin ışığı çok hafifti. Mağaranın kapsamı, uzunluğu, yüksekliği ya da derinliği hakkında hiçbir şey anlaşılamıyordu. Bu bazaltik mağarada ciddi bir sessizlik hüküm sürüyordu. İçine hiçbir ses nüfuz edemiyordu, gök gürültüsü bile kalın duvarları delip geçemiyordu. Dünyanın çeşitli yerlerinde böyle devasa mağaralar var. Dünyanın jeolojik çağından tarihlenen doğal mezarlar. Bazıları denizle dolup taşmış, bazılarının kenarlarında tüm göller sığmış. İşte Fingal'in mağarası, Staffa Adası. Morgoth'un mağaraları, Bretanya'daki Douarnenez Körfezi. Korsika'daki Bonifacio mağaraları, Norveç'teki Lyse Ford mağaraları. Büyük Mammoth mağaraları, Kentucky'de 500 feet yüksekliğinde ve 20 milden uzun. Dünyanın dört bir yanında, doğa bu mağaraları oymuş ve insanlığın hayranlığına sunmuştur. Kolonistlerin şimdi keşfettiği bu mağara, adanın merkezine kadar mı uzanıyordu? Çeyrek saat boyunca tekne ilerlemeye devam etti. Mühendis kısa cümlelerle Pencroft'a yönü gösteriyordu. Bir anda, "Daha sağa," diye emretti. Tekne rotasını değiştirerek sağ duvara yaklaştı.
Mühendis, telin hala yan taraftan geçip geçmediğini görmek istedi. Tel kayaya sabitlenmişti. "İleri," dedi Harding. İki kürek karanlık sulara daldı ve tekne ileriye doğru yöneldi. Bir çeyrek saat daha ve mağaranın ağzından yarım mil uzaklaşılmış olmalıydı. Harding'in sesi yeniden duyuldu. "Dur." Tekne durdu. Ve kolonistler, parlak bir ışık algıladı. Adanın derinliklerinde derinlemesine kazılmış geniş mağara, hiçbir şeyin varlığından şüphelenmelerine yol açmamıştı. 100 feet yükseklikte, bazalt sütunlara dayanan tonozlu çatı yükseliyordu. Sütunlarda düzensiz kemerler, tuhaf pervazlar, doğanın kürenin ilk çağlarından bu yana 1000 kez inşa ettiği yapılar. Birbirine kenetlenmiş bazalt sütunlar, 40 ila 50 feet yüksekliğinde ölçülmüştü. Su ise dışarıdaki karmaşaya karşın burada sakindi. Parlak bir odak noktasından gelen ışık, her kaya çıkıntısına değiyor, su altındaki duvarları bile aydınlatıyordu. Su yansımasının yarattığı parlak parıltılar etrafa yayılıyordu. Tekne, iki parlayan bölge arasında yüzüyor gibiydi. Bu göz kamaştırıcı ışığın doğasında yanılmıyorlardı, elektrik kaynağından geliyordu ve beyaz rengi kökenini ele veriyordu. Bu mağaranın güneşiydi ve mağarayı tamamen dolduruyordu. J. Rus Harding'in işaretiyle kürekler yeniden suya daldı, düzenli bir mücevher yağmuru yarattı. Tekne ışığa doğru yöneldi. Artık yarım kablo uzaklığından daha yakındı. Bu noktada su tabakasının genişliği neredeyse 350 feetti. Ve göz kamaştırıcı merkezin ötesinde devasa bir bazaltik duvar görülebiliyordu. Mağara burada oldukça genişliyordu, deniz küçük bir göl oluşturuyordu. Çatı, yan duvarlar, son uçurum, tüm prizmalar, tüm zirveler, hepsi elektrikle dolmuştu. Sanki parlaklık onlardan kaynaklanıyor, ışık onlardan yayılıyordu. Gölün ortasında, uzun, pro biçiminde bir nesne yüzüyordu. Suyun yüzeyinde, sessiz, hareketsiz. Ortaya çıkan parlaklık, iki fırından beyaz bir ısıya kadar ısıtılıp dışarı fırlıyordu. Bu devasa, balina şeklindeki cihaz, yaklaşık 250 feet uzunluğundaydı. Su üzerinden 10 ila 12 feet yükseliyordu. Tekne yavaşça yaklaştı. J. Rus Harding pruvada ayağa kalktı. Bakışları, şiddetli bir heyecanın avıydı. Sonra bir anda muhabirin kolunu tuttu. "O," diye bağırdı. "Sadece o olabilir. O." Sonra koltuğa yaslanarak, yalnızca Gideon Spilett'in duyabileceği bir sesle bir isim mırıldandı. Muhabir bu ismi açıkça biliyordu. Üzerinde harika bir etki yarattı. Ve boğuk bir sesle karşılık verdi. "O, yasa dışı bir adam. O," dedi Harding. Mühendisin emriyle tekne yalnız yüzen bu cihaza yaklaştı. Sol tarafa değdi. Oradan kalın bir camdan ışık sızıyordu. Harding ve arkadaşları platforma çıktı. Açık bir kapak vardı. Hepsi açıklıktan hızla aşağı indi. Merdivenin en altında, elektrikle aydınlatılmış bir güverte vardı. Güvertede bir kapı vardı. Harding onu açtı. Kolonistler hızla zengin süslemeli bir odayı geçip bir kütüphaneye ulaştılar. Parlak bir tavan ışık seli saçıyordu üzerlerine. Kütüphanenin sonunda büyük bir kapı, yine kapalı. Mühendis açtı. Devasa bir salon, bir tür müze. İçinde yığılmış mineral dünyanın tüm hazineleri, sanat eserleri, sanayi harikaları. Kolonistlerin gözleri önünde neredeyse aniden belirivermişti bu yer. Sanki büyülü bir diyara taşınmışlardı. Zengin bir kanepede uzanmış bir adam gördüler. Varlıklarının farkında değildi. Harding sesini yükseltti. Ve bu, yoldaşlarını son derece şaşırtan şu sözleri söyledi. "Kaptan Nemo, bizi siz çağırdınız. Buradayız."